Merhaba dostlar, yeni videoyla karşınızdayım. Almanya artık biz yabancılar için tehlikeli olmaya başladı. Sokakta her 3 kişiden biri artık ırkçı partinin sempatizanı. Bu gidişatın hiç de iyi olmadığının göstergesi. Kaygılar başladı. Biz yabancılar ve göçmenler için artık Almanya güvenli bir ülke olmaktan çıkmaya doğru gidiyor. Son yapılan anketlerde ırkçı parti AfD'nin birinci parti olduğu gözüküyor. Bu hakikaten de biz yabancılar için ciddi bir risk teşkil ediyor. Artık sokakta, otobüste, iş yerinde, kafede, barlarda kendimizi güvende hissedemeyeceğimiz günler gelebilir. Alman toplumu da aslında kaygı. Yani belirli bir kesim, özellikle bu faşist ırkçı partinin sempatizanı olmayan kesimlerde bu AfD'nin yükselişi ciddi bir kaygıyla karşılanıyor. Bu anlamda yapılması gerekenler var. Biz yabancıların yapması gereken var. Aynı zamanda Alman toplumunun da yapması gereken kimi adımlar var. Bunları detaylı olarak bu videoda işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi AfD özellikle Rus karşıtlığı, Suriye ve Afganların sınır dışı edilmesi konusunda propagandalarıyla bilinen bir parti. Bu da ciddi bir şekilde Alman toplumunda destek görüyor. Bu anlamda birinci parti olarak şu anda son anketlerde gözüküyor. Yani Almanya'da her 3 kişiden biri bu partinin sempatizanı haline gelmiş durumda. İşin en ilginç tarafı da bu partiye özellikle göçmenlerin bir kısmının oy vermesi. Hakikaten de düşündürücü. Düşünün, bu parti yabancı düşmanı bir parti ama burada doğup büyüyen, entegre olduğunu söyleyen, Alman toplumunun entegre olduğunu söyleyen bir kesim ciddi bir şekilde AfD'ye oy veriyor. Bu oy artışı dikkat çekici. Göçmen karşıtı bir partiye göçmenlerden rekor düzeyde oy çıkması inanılmaz bir durum. Kanımca bu partiye oy verenler bu partinin tarihsel arka planını çok da iyi bilmiyorlar ya da farkında değiller. Sadece kendilerini entegre olduklarını düşünerek kendilerini Alman görüp Afganların, Suriyelilerin ve diğer etnik gruptaki insanlar, entegre olamamış insanların entegre olmaları için birçok engel var. Bu anlamda entegre olmayan insanların gönderilmesini savunuyorlar. Bir yerde özellikle son 10 yılda gelen göçmen kitlesinin kendi yaşamları üzerinde olumsuz etki yarattıklarını varsayıyorlar. Bu bir hayal ve bunu AfD'nin çözebileceğini düşünüyorlar. Bu bir hayal. AfD'nin özellikle 100 yıl önceki Nazi partisiyle, Hitler'in partisiyle tarihsel bir paraleli gösterdiğinin bilincinde değiller. Nazi Partisi 1920'lerde yükseldiği zaman da aslında aynı propagandaları yapıyordu. Aynı propagandayla Alman toplum karşısına çıktı. Hatta kimi Yahudilerden ve göçmenlerden de destek almıştı. Sonucu hepimiz yakından biliyoruz. O bir dönem Nazi Partisi'ni, Hitler iktidara getiren göçmenler, o yıllardaki göçmenler, Yahudiler, Hitler iktidarı ele geçirdikten sonra hepsini kıyımdan geçirdiklerini bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Bunu vurgulaya hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü bunun farkında olmayan ciddi bir kesim var. Bir yerde aslında 100 yıl sonra tarih tekerrür mü ediyor Almanya'da? Düşünmüyor değilim. Evet, kanımca eğer ki gidişat bu şekilde olsa tarih tekerrür edebilir. Zaten Avrupa'da bir savaş durumu söz konusu. Rusya'ya karşı savunma tartışmaları süregeliyor. Alman hükümeti orduya ciddi bir para akıtmaya başladı. Savunma sistemleri kuruluyor. Mühimmat fabrikaları kuruldu. Bu Rusya ile savaş olasılığının tartışıldığı bir dönemde ırkçı parti, neo-Nazi sevdaların iktidara gelmesini düşünmek bile istemiyorum. Böyle bir durum söz konusu olursa aslında Almanya'nın Rusya ile Avrupa'da bir savaşa girmesi kaçınılmaz hale gelebilir. Biz yabancılar için de tehlike oldukça büyük. Artık komşularımızın 1/3 bu parti sevdalısı olabilir. Sokakta yürür, manevi ve fiziki anlamda saldırıya uğrama ihtimalimiz giderek yükseliyor. Hastanelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, iş yerimizde, kafede,
her yerde bu baskıyı görebiliriz. Yabancı olduğumuzdan dolayı bu baskıyı hissedebiliriz. Evet, şu anda ciddi bir şekilde organize bir şekilde herhangi bir saldırı yok, herhangi bir baskı yok ama iktidarı ele geçirdikten sonra bürokrasiden polisine, bir kurumdaki memurundan işverendeki şefine kadar bir yabancı karşıtlığı söylemi gelişebilir. Bu da ciddi bir şekilde bizim hayatımızı etkileyebilir. Bu aslında bu ırkçı partinin iktidara doğru yürüyüşü Alman toplumunun geleceğini de risk altına alıyor. Çünkü Almanlar 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını gayet iyi biliyorlar. Ciddi bir kesim aslında buna karşı tepkili, ama dediğim gibi 1/3 ise bu partinin iktidara gelmesini sevinçle karşılayacak gibi. Bir göçmen olarak ve Alman toplumu olarak şunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bugün görmezden geldiğimiz şey yarın hayatımızı derinden etkileyebilir. Yarın Alman toplumunun birçoğu da göçmen, başka bir ülkede göçmen olabilir. Aynı zamanda Almanya'da yaşayan biz göçmenler için iş bulmak, oturumu uzatmak gibi konular çok riskli hale gelebilir. Her an gönderilme korkusu ve kaygısıyla yaşamaya başlayabiliriz. Artık Alman vatandaşı olma sürecimiz zorlaşabilir. Sokakta özgürce yaşama ve kimliğimizi açıkça ifade etme durumumuz risk altına girebilir. Ne yapmamız gerekiyor? Bu anlamda birlikte örgütlü ve bilinçli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Korkuya teslim olmamak gerekiyor. Gidişatı değiştirebiliriz eğer birlikte hareket edebilirsek. Çünkü korku aşırı sağın en büyük silahı. Zaten bu anlamda yaptıkları propagandada da bunu açıkça gösteriyorlar. Özellikle Rusya tehdidiyle toplumda bir korku yaratıyorlar. Göçmenler üzerinden, göçmenleri kriminalize ederek de bir korku yaratıyorlar. Biz korkuya teslim olursak aşırı sağ kazanacak. Aşırı sağa karşı korkmamamız gerekiyor. Faşistlere karşı mücadele alanlarımızı genişletmemiz gerekiyor. Bugün Almanya'da yaşayanlar sadece göçmenlerin geleceğini değil, Alman toplumunu da yakından ilgilendiriyor. Son olarak şunu söyleyebilirim. Gelin hep birlikte geleceğimizi bu faşistlere teslim etmeyelim. Bu ırkçıların iktidara gelme yolundan alıkoyalım. Geleceğimiz için hep birlikte hareket edelim.